birlikte bu görmüş olduğunuz tığ işi yapraklı fular çalışmasını yapacağız. Örgüye yeni başlayanların bile kolaylıkla örebileceği, bir günde tamamlayıp kullanabileceğiniz çok kolay ve bir o kadar da şık bir model. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Dantel gibi, tül gibi zarif oldu bu da. Eminim hepiniz severek, keyifle öreceksiniz. Videonun içinde ne kadar iplik kullandım, hangi ipliği, hangi tığla ördüm, bütün detayları bulabileceksiniz. Eğer hazırsanız hemen modelin yapımına başlayalım. Şöyle tekrar yakından detaylarını göstermek istiyorum. Birkaç sırada hemen modeli kurup örebileceğimiz ve gerçekten bir günde oturup hemen tamamlayabileceğimiz bir model. Ben Angora batik ipliği 3 milim tığ kullanarak ördüm. Ama eliniz çok sıkıysa 3,25 ya da 3,5'la da örebilirsiniz. Çok sıkı ördüğünüz zaman hem model kendini göstermeyecek hem de böyle bu genişliğe ulaşmayacaktır. Bu bilgiyi de verdikten sonra genişlik ölçüsünü de vermek istiyorum. Burada iki yaprak arasındaki mesafeyi hemen ölçüyorum. 12,5 santim. Şöyle en geniş yerinden ölçersek, evet, 12,5 santim olmuş. İsterseniz siz de bu şekilde tek yaprak halinde örüp fular olarak kullanabilirsiniz. Ya da iki modeli bu şekilde birbirine birleştirip birkaç sıra devam edip bir etol şal olarak örüp kullanabilirsiniz. İsterseniz hemen modelin detaylarına başlayalım. Modelin yapımına hemen zincir çekerek başlıyorum. Bunun için de tığımı ipimin etrafında bir tur döndürüp ilmeğimi geçirip kilitliyorum. Ve 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektikten sonra tığıma ipimi 2 kez doladım. İlk yaptığım zincire batıp ilmeğin ikisini bir çekerek üçlü trabzanlar yapıyorum. Yine 2 kez ipimi doladım. Aynı noktaya yine üçlü trabzan yapıyorum. İlmeğin ikisini bir çektim. Bu şekilde bir başlangıç yapmış olduk. Şimdi 4 zincirle dönüyorum. Tekrar 2 kez doladım. Bu ilk trabzanın tepesine batarak bir artırma yapmış oluyorum. Tekrar üçlü trabzan olarak ördüm. Şu kısımdaysa hemen onu da göstereyim. İlk 6 zincirle başladık. Buradan geldik 2 trabzan. Şimdi döndük ve aynı noktaya 2 trabzan yaparak artırmamızı yapmış olduk. Şimdi arada bir zincir çekiyorum. Tekrar tığıma ipimi 2 kez doladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine üçlü trabzan. 3 defa da kapatıyorduk bildiğiniz gibi üçlü trabzanları. Tekrar ipimi 2 kez doladım. Aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan yaptım. Şöyle göstereyim. Arada bir zincir. İpimi 2 kez doladım. Buradaki ilk sırada çektiğimiz zincirin tepesine gelip üçlü trabzan yapıyorum. Yine ipimi 2 kez doladım. Aynı noktaya ikili trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum, pardon. 1, 2, 3, 4 zincirle örgümü döndürüyorum. Ne yaptık? İlk başta 3 tane trabzanımız oldu. İkinci sırada her birinin tepesine 2 kez batarak üçlü trabzanlar ördük ve arada 2 tane bir zincirlik boşluğumuz oldu. 4 zincirle örgümü döndürdüm ve artık yaprağımızın alt kısmını oluşturuyoruz. Hemen şurada da dursun. Bunu da göstermiş olalım. Neredeyiz? 1, 2, 3. sıraya geldik. Burada artık sağdan ve soldan birer tane yaprağımız oluşacak. Biz yaprağın tabanını oluşturduğumuz sıradayız şu an. Görüntüyü bozmasın. İlk çektiğim bu 4 zinciri bir trabzan olarak sayıyorum. Tekrar aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. Bu fuları örerken bütün trabzanlarımız ipi 2 kez dolayıp yaptığımız üçlü trabzanlar. Bir zincir çektim. Yine ipimi 2 kez doladım. Hemen yanındaki trabzana batıp
2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi 2 zincir, buradaki trabzanın tepesine bir tane üçlü trabzan. Tekrar ipimi 2 kez doladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine de bir tane trabzan örüyorum. 2 zincir ve bir sonraki yaprağımı oluşturuyorum tekrar. Burada gördüğüm ilk trabzanın tepesine üçlü trabzan, tekrar ipimi doladım. Yine aynı trabzanın tepesine batarak bir tane daha üçlü trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Tığıma 2 kez doladım ipimi. Bu kez burada gördüğüm sonuncu trabzana batarak, bir alt sırada bunu zincir çekerek yapmıştık. Buraya da yine 2 tane trabzan örüyorum. Tekrar 4 zincir çektim ve örgümü döndürüp bir sonraki sıraya başlıyorum. Tığıma ipimi 2 kez doladım. İlk trabzanın tepesine batıyorum ve bu çektiğim zinciri de bir trabzan sayıyorum. Bu 2 tane olan trabzanı 3'e çıkarıyoruz. Yani bu zincir bir trabzan oldu. İlkine batarak ikinciyi ördüm. Yanındakine battım ve 3 trabzan oldu. Arada 2 zincir. Hemen yanındaki trabzana batarak bir tane trabzan, bir sonrakine ikinci trabzanım ve yine aynı noktaya batarak üçüncü trabzanımı ördüm. Yani bu yaprak kısmında sağdan ve soldan artırarak yaprağımızı genişletiyoruz. 3 zincirle ortadaki trabzanlarımın tepesine geliyorum. Burada hiç artırma işlemi yapmadan trabzanlarımı ördüm. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki yaprağıma geldim. Yani burada 2 trabzan vardı. Bunu 3'e çıkaracağız. İlk trabzanımın tepesine bir tane battım, ördüm. Aynı noktaya tekrar ikinci trabzanımı da ördüm. Hemen yanındaki trabzanın da tepesine bir tane batarak trabzanımı üçledim. Arada 2 zincir. Tığıma ipimi 2 kez doladım. Hemen ilk gördüğüm trabzanın tepesine bir tane örüyorum. Tekrar tığıma ipimi doladım. İkinci trabzanımın tepesine ya da bu boşluğa da batabilirsiniz. Bir tane daha ördüm ve artırmamı da tekrar aynı noktaya batarak yapmış oldum. Şöyle göstereyim. Tekrar model üzerinden de göstereyim ki anlaşılır olsun. 1 2 3 4. sıradayız. Yaprağımızı yapmaya başladık. Yani 1 2 3 4. sıradayız. Burada yaprağımızın artık ilerleyen kısımlarına geldik. 3 trabzanımız var. Bu ortadaki 2 trabzanlar şöyle ördüklerimiz. Bu hep artmadan böyle devam edecek. Yeni yaprakları bu 2 tane trabzanın üzerinden artırarak yapacağız. Şimdi üçlü trabzanı yaptık. Bir sonraki sıraya geldik. 4 zincirle dönüyorum. Örgümü döndürdüm. Bu çektiğim zinciri bir trabzan sayıyorum ve ilk trabzanın tepesine batarak artırmamı yapmış oldum. 2 3 ve 4 trabzan örmüş oldum. 2 zincir. Tekrar ipimi 2 kez doladım ve bir sonraki trabzanın tepesine bir tane trabzan örüyorum. Aralarında hiç zincir çekmeden hepsinin tepesine birer tane batarak trabzanlarımı örüyorum. 3 tane trabzanı ördüm ve şimdi tekrar aynı noktaya batarak artırmamı yapmış oldum. 4 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi 2 kez doladım. Bu ortadaki 2 tane trabzanımı yine aynı şekilde örüyorum. Tekrar 4 zincir ve bir sonraki yaprağıma geldim. Burada hemen bir trabzanımı ördüm. Tekrar aynı noktaya bir tane daha batarak
3 olan trabzanımı 4'e çıkarıyorum. Ve hemen yanındakine ve bir sonrakine batarak 4 tane trabzan ördüm. 2 zincir. Bir sonraki trabzanın tepesine bir tane ördüm. Hemen yanındakine de bir trabzan. Sonuncusuna da bir tane trabzan örüyorum. Ve burada da artırmamı yapıyorum. Yine aynı noktaya bir tane daha batarak artırmamı yapmış oldum. Şöyle görünüyor. Yine 4 zincirle dönüyorum. Burada artık yaprağımızın sayılarına ulaştık. Artırma yapmadan 4 tane trabzan öreceğim. İlk ördüğüm trabzanı zinciri bir trabzan sayıyorum. O yüzden hemen ilkine değil ikincisine bir tane ördüm. Hemen bir sonrakine de birer tane örerek toplamda 4 trabzan örmüş oldum. 2 zincir. Bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Burada da hiç artırma eksiltme yapmadan 4 tane trabzan örüyorum. Eğer hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videonun ayarlar kısmından yavaşlatarak ya da hızlandırarak izleyebilirsiniz. Burada artık 5 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi 2 kez doladım. Artık yeni yaprağımızın tabanını oluşturacağız. Artırma kısımlarına geldik. Onu da buradan göstereyim hemen. Şimdi buradan 2 trabzanla başladık. Önce 1'di. 2 trabzan, 3, 4 ve ikinci 4'ü örüyoruz. Burada artık yeni yaprağın tabanını oluştururken bir taraftan da buradaki yaprağımızı kapatacağız. Bu artırma sırasını da şöyle söyleyeyim size. Yaprağımızda 4 trabzan vardı. İkinci 4'ü örerken bu ortada artırmamızı yapacağız. Şimdi hemen onu da nasıl yaptığımızı göstereyim. İlk trabzanın tepesine bir tane battım. 5 zincir çekmiştim bildiğiniz gibi. Bir trabzanı ördükten sonra yine aynı noktaya ikinci trabzanımı örüyorum. Bir zincir çektim. Tığıma 2 kez doladım. Bu iki trabzanın arasındaki boşluğa bir tane daha örerek artırmamı yaptım. Tekrar bir zincir ve bir sonraki trabzanın tepesine batıp 2 tane daha trabzan örüyorum. Ve 5 zincirle diğer yaprağıma geçiyorum. Şöyle orta kısmını da size şöyle göstereyim. Artık bu yapraklarımızı kapatacağız. Buradan da yeni yapraklar oluşturacağız. Tığımı 2 kez doladım. Burada 4 tane trabzanın tepesine her birine birer tane batarak üçlü trabzanlar örüyorum. 4 tane trabzanımı ördükten sonra yine 2 zincir ve buradaki trabzanların tepesine de her birine batarak birer tane trabzan örüyorum. Dördüncüyü de ördükten sonra bu kez 3 zincirle döndüm. Ve artık burada hep kenarlardan artırma yapıyorduk. Burada dış kısmından, bu yaprağın dış kısmından artırmalar yapıyorduk. Şimdi artık eksiltmeler yapacağız. 3 zincirimi çektim. Tığıma 2 kez doladım. Hemen dibindekine değil, bir sonrakine batıp bu şekilde trabzanımı ördüm. Burada eksiltme yapmış olduk aslında. Yanındakini normal trabzan olarak örüyorum. Bir sonrakini de aynı şekilde ördüm. Bir zincir. Bir sonraki trabzanın tepesine geldim. Bir trabzan ördüm. Sonraki trabzanımı da aynı şekilde örüyorum. Bu kalan iki trabzanı tek trabzana düşürüyoruz. Onu da nasıl yapıyorum? İlkini ördüm. İlmeğin ikisini bir yaptıktan sonra geri kalan ilmeklerim tığımda. Tekrar 2 kez doladım. İlmeğin ikisini bir çektim ve son 3 ilmeğimin hepsini tek seferde kapatıyorum.
Yani burada bir eksiltme yapmış olduk. Tekrar 5 zincir. İlk trabzanımın tepesine bir tane ördüm. Aynı noktaya arasında zincir çekmeden bir trabzan daha ördüm. Bir zincir. Hemen yanındaki trabzanın da tepesine batarak bir trabzan ördüm ve yine aynı noktaya ikinci trabzanımı ördüm. Yani ne yaptık? Bu yaprağın en alt kısmında 2 trabzanla başlamıştık ya. Yine o kısmı yaptık. Arada 2 zincir çekiyorum. Şimdi bu ortadaki trabzanın tepesine 2 tane trabzan örüyorum. Ve yine 2 zincir çekiyorum. Bu 2 trabzan da bizim burada sabit olan ikili trabzanlarımız. 2 zincir çektikten sonra hemen yanındaki trabzanın tepesine 2 tane ördüm. Bir zincir çekip hemen yanındaki trabzana da tekrar 2 tane trabzan örüyorum. Aslında bu sıralardan sonra takip ettiğiniz zaman modelin daha anlaşılır olduğunu göreceksiniz. Çok kolay ve birkaç sıranın tekrarıyla oluşuyor. Şimdi tekrar 5 zincir. Tıpkı diğer yaprakta yaptığımız gibi burada da eksiltme yapıyoruz. İlk trabzanın tepesine battım. İlmeğin ikisini bir çektikten sonra son ilmeklerimi kapatmadım. Tekrar ipimi doladım. Bir sonraki trabzanın tepesine batarak ilmeğin ikisini bir çektikten sonra tığımdaki ilmeklerin hepsini tek seferde kapatıyorum. Yani 2 trabzanımı bir trabzana düşürmüş oldum. Şimdi hemen yanındaki trabzana geldim. Normal şekilde örüyorum. Bir zincir çektim ve bir sonraki trabzanın tepesine batarak bir trabzan ördüm. Yanındaki trabzana da batıp bir tane ördükten sonra yine eksiltme yapıyorum. İlmeğin ikisini bir tekrar doladım. Bir sonraki trabzana batıp ikisini bir ördükten sonra kalan bütün ilmekleri tek seferde kapattım. Yani 4 trabzanım 3'e düşmüş oldu. 3 zincirle dönüyorum. Artık bu yaprağımızı kapatmaya geldik. Ne yapacağım? İlmeğimi 2 kez doladım. Bu son kapattığım trabzana değil. Bir sonraki trabzana batıp ilmeğin ikisini bir çektim. Diğer ilmeğim tığımda bekliyor. Tekrar aynı şekilde hemen yanındaki trabzanın battım tepesine. İlmeğin ikisini bir çektim. Tekrar bu kez buradaki trabzanlar grubuma geliyorum. İlmeğin ikisini bir çektim. Bir sonrakine aynı şekilde ve sonuncusuna da aynı şekilde yaptım. Yani toplamda 6 trabzan ama son ilmeklerini tığımda beklettim ve 6 tane ilmeğim var tığımda. Hepsini tek seferde kapatıyorum. Ve bir zincirle kilitledim. Şöyle göstereyim. Yaprağımızı kapatmış olduk. Şimdi 9 tane zincirle ortaya geleceğim. 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Bunu da çok sıkı çekmeyin ya da sayısını da artırabilirsiniz. 10, 11 gibi çekebilirsiniz. Yine tığıma 2 kez doladım. Buradaki ilk trabzanımın tepesine batıp üçlü trabzanımı ördüm. Yine aynı noktaya batıyorum. İkinci trabzanımı ördüm. Ve yanındaki trabzana da batarak üçüncü trabzanımı ördüm. 2 zincir. Bir sonraki trabzana bir tane. Yanındaki trabzanın tepesine de 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 zincir. Ortadaki 2 tane trabzanın da her birinin tepesine birer tane batarak trabzanlarımı örüyorum. Ve yine 3 zincirle bu kez yandaki yaprak kısmıma geçiyorum. İlk trabzanıma 2 tane,
Bir sonrakine bir tane trabzan örerek altta 2 olan sayıyı 3'e çıkarmış oldum. 2 zincir. İlk trabzanıma bir tane, yanındakine 2 tane örerek artırmamı yapmış oluyorum. Şimdi model üzerinden de tekrar göstereceğim bu sırayı tamamlayınca. 5 zincirle bir önceki yaprağıma geldim. Burada da aynı bu kısımda yaptığım gibi bütün ilmekleri tek seferde kapatacağım. İlk trabzanıma battım. İlmeğin ikisini bir aldım. Tekrar ikinciyi de aynı şekilde. Üçüncüyü de toplamda 6 tane trabzanı tek seferde öreceğiz. İlmeğin ikisini bir alıyorum. Bir sonrakine battım. Yine aynı şekilde ve sonuncusuna da batarak bütün ilmekleri tek seferde kapatıp bir zincirle kilitledim. Şöyle göstereyim. Daha net anlaşılacaktır. Burada yaprağımızın 3 trabzanlı sırasına geldik. Tıpkı burada olduğu gibi. Aslında bütün bu sıraların tekrarıyla oluyor. İlk başta modeli kurarken belki zincir sayısı, trabzan sayısı belki aklınız karışabilir ama videoyu izleyerek ördüğünüz zaman ve takibini de elinizdeki artık elinize oluşan örgüye bakarak takibini de yaptığınız zaman ikinci yaprakta mantığını çok rahat bir şekilde oturtup örmeye devam edeceksiniz. Ben 1,5 metre kadar ördüm fularımı ve inanın birkaç saatte tamamlanıyor. Şöyle göstereyim. Önce 2 trabzandı. Sonra 3'e çıkardık. Ve bundan sonraki sırada şu 4'e çıkardığımızı yapacağız. Sonra da ikinci 4'ü yaparken yine ortada artırmalarımızı yapacağız. Ve trabzanları örerken şimdi diğer sıraya geçince tekrar göstereyim. Çok sıkı örmemenizi de göstereceğim nasıl yaptığımı. Yine 9 zincirle örgümü döndürdüm. Burada da yine artırmaya devam ediyorum. 3 trabzandı, 4 olacak ve artırmaları ilk trabzanın üzerinden yapıyorum. Ama trabzanlarımı örerken çok böyle dibinden şöyle kısa kısa kapatmıyorum. Bakın ne kadar kısa oldu. Böyle olursa fularınız ya da ördüğünüz herhangi bir örgü çabuk ilerlemez ve boyu kısa olur. Hemen ne yapıyorum? Aldım, hafif şöyle uzatarak ilmeğin ikisini bir ördüm. Daha uzun oldu boyu. Yani kısa yaptığınız zaman hemen böyle dibinden kapattığınız zaman istediğiniz kadar güzel durmayacaktır ya da istediğiniz ölçüye daha yavaş ulaşırsınız. Şimdi ilk trabzanıma 2 tane ördüm. Hemen yanındakine de örüyorum bir tane. Bir sonrakine de aynı şekilde 4 trabzanım oldu. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanıma bir tane, ikincisine de bir tane, üçüncü trabzanımın üzerine 2 tane trabzan örüyorum. 4 zincir. Buradaki zincir takibini de her sırada arttığı için şöyle yapabilirsiniz. İlk yaprağın artırmasını yaparken bir zincir, bu yaprakta 2 trabzana geçtiğimiz sırada 2 zincir, 3 trabzan olduğu sırada 3 zincir, 4 trabzana geçtiğimiz sırada bu orta kısma geçerken 4 zincir çekiyoruz. Buradaki trabzanların tepelerine birer tane örerek 2 tane trabzan ördüm. 4 zincir çekip bir sonraki trabzanımın tepesine geliyorum ve yine artırmamı yapacağım. Aynı noktaya 2 tane trabzan ördüm. Hemen yanındakine bir tane, bir sonrasına da bir tane trabzan ördüm ve burada da yaprağımın artmasını yapmış oldum. 2 zincir, bir sonraki trabzanın tepesine bir tane, ikinciye de bir tane, üçüncü trabzanıma 2 tane trabzan örüyorum. Yani yaprakların artma yeri yaprağın dış kısımlarından oluyor. Şöyle
4 zincirle dönüyorum. Bu kez ikinci dördüncü sıradayız. Yani yaprağımızın 4 trabzanı olduğunda ikinci sırasında ortadan artırmayı yapacağız. İlk dörtlüyü yaptık ve bu sırada artırma yapmadan şöyle ilk trabzana değil hemen yanındakine batıyorum. Ve bir sonrakine de birer tane battıktan sonra 2 zincir, hemen yanındaki trabzanların da tepelerine birer tane batarak 4 tane trabzan örüyorum. Ve 5 zincir çekiyorum. Burada yine artırmamı yapacağım. Artırmayı nasıl yapmıştık? İlk trabzanın tepesine 2 tane, ortadaki boşluğa 1 tane ve son trabzana da 2 tane yaparak artırmamızı yapmıştık. Şimdi bu sıradayız. İlk trabzanın tepesine yine 2 tane örüyorum. Aynı noktaya ördüm 2 trabzan, 1 zincir çekip ortada trabzanların arasındaki boşluğa batarak ördüm. Tekrar 1 zincir, hemen yanındaki trabzanın tepesine batarak 2 tane trabzan örüyorum. Bu şekilde artırmamı yapmış oldum. Tekrar 5 zincir, bir sonraki trabzan grubumun her birinin tepesine birer tane batarak örüyorum. Buraya kadar da kesmeden ördüm ki rahatlıkla anlaşılabilsin diye. Birlikte örüp ilerlediğimizde bir iki yaprak modeli ortaya çıktığında çok rahat bir şekilde örebileceğiniz bir model. 4 trabzandan sonra 2 zincir çektim. Yine burada 4 tane trabzan örüyorum. Üç ve dördüncü trabzanı ördükten sonra 3 zincirle örgümü döndürüyorum. Ve artık yine eksiltme sırasına geldik. Nasıl yapacağız? İlk eksiltmeyi burada zincir olduğu için zaten 3 zincir çektik. Ve 3 zincirden sonra hemen yanındakileri de öreceğiz olduğu gibi. Arada bir zincirle buradaki ilk 2 trabzanı tıpkı burada yaptığımız gibi normal öreceğiz. Üçüncü ve dördüncüyü birlikte kapatacağız son ilmeklerini. Bu şekilde eksiltmemizi yapmış olacağız. Buraya kadar hiç kesmeden ördüm ki buradan sonrası aynı modelin aynı şekilde tekrarı. Siz buradan tıpkı bu sırada yaptığımız gibi bu eksiltmeyi yaptığımız ve şu artırma kısmına geldiğimiz sırada yaptığımız gibi örün. Ben de birkaç sıra ilerleyeyim. Son olarak şu kısmı göstereyim. Başlangıç kısmımız burasıydı bizim. Şöyle başlamıştık. Şimdi nereye kadar geldik? İkinci yaprağın kapatma sırasındayız. Artık bundan sonra hiçbir farklı işlem yok. Şimdi kapatma sırasını yapıyoruz ve aynı anda da ortadan artıyor. Burada toplam 5 tane 2 tane trabzanlarımız var. Şimdi kapatma sırasında da şöyle bir farklılık var. Gördüğünüz gibi yaprağı artırmıyoruz. Artık ortada tek yaprakla bitiriyoruz. O yüzden modelin hep tekrar olduğu için ben arka planda birkaç yaprak öreyim. Siz de burada örüp ilerleyin. En son kapatmada o tek yaprağında nasıl yapıldığını detaylıca birlikte örelim. Yapraklarımızı örerken, yani fularımızı örerken hep sağdan ve soldan birer tane olmak üzere 2 tane yaprakla devam ediyorduk. Ama artık ördük, istediğimiz uzunluğa geldiği zaman hem sağda solda birer tane ve ortadan tek yaprakla kapatıyoruz. Ve bu kapatma sırasına geldim şimdi. Bu kısmı da birlikte yapalım istiyorum. Normalde artırma kısımlarımız yaprağımızın 4 trabzana ulaştığında ikinci dörtlü sırasında artırma yapıyorduk. Ama bu kez kapatırken ilk dörtlü sırasında ortadan yaprağımızı oluşturmaya başlayacağız. Yani şimdi bu sıradayız. Ne yaptık? Bir önceki yaprağı kapattık. Bu kapattığımız sırada 3 trabzan oluyor bildiğiniz gibi.
yeni açtığımız yaprakta, yani bu ilk ördüğümüz yaprağı kapatırken yeni açtığımız yaprakta 3 trabzan oluyordu. 4. trabzanı örerken ortaya yeni bir yaprak oluşturacağız bu kez. Yani normalde fular boyunca istediğimiz uzunluğa gelene kadar örerken hep ikinci dörtlü sırasında artırmalar yapıyorduk. Ama en son kapatırken artık kapatma istediğimiz uzunluğa geldi ve kapatma istediğimiz zaman ilk 4. sırada ortadan yaprak çıkaracağız. Bunu da hemen birlikte yapalım. Son yaprağımı kapattım. 9 tane zincirimi çektim, dönüyorum. Yine diğer sıralarda yaptığımız gibi burada artırmamı yapıyorum. İlk trabzanın tepesine bir tane ördüm. Yine aynı trabzanın tepesine aynı şekilde ikinciyi de ördüm. Hemen yanındakine bir tane, bir sonrakine de bir tane örerek 4 tane trabzanım oldu. 2 zincir, yandaki trabzana bir tane, onun yanındakine de bir tane ördükten sonra son trabzanımın tepesine 2 tane örüyorum ve trabzandaki yaprağımdaki trabzanlarım 4'er oldu. Arada 4 zincir. İlk trabzanın bu ortada hep 2 tane giden kısım vardı ya, buradan son yaprağı çıkaracağız. İlk trabzanın tepesine 2 tane örüyorum. 1 zincir. Bir sonraki hemen yanındaki trabzanın tepesine de 2 tane trabzan örüyorum. Buradan yaprağımızın artışını yapmış olduk. 4 zincirle bir sonraki trabzanın tepesine 2 tane trabzan, hemen yanındakine bir tane, bir sonrakine de bir tane örerek 4 trabzana ulaştım. 2 zincir, hemen yanındaki trabzana bir tane, bir sonrakine de bir tane, sonuncusuna 2 tane örerek 4 tane trabzanım oldu. 4 zincirle dönüyorum. Yine artırma eksiltme yapmadan her birinin tepesine birer tane trabzan örüyorum. Çektiğim ilk zinciri de her zamanki gibi bir trabzan saydım ve 4 tane trabzanım oldu. 2 zincir. Burada da aynı şekilde 4 tane yan yana trabzanımı örüyorum. Ve dördüncüyü de ördükten sonra 5 zincir çekiyorum yine. Ve buradaki 2 tane trabzanımı 3'e çıkaracağım. Yani ilk trabzana 2 tane, yanındakine de bir tane örerek trabzan sayımı 3'e çıkardım. 2 zincir, hemen yanındakine bir tane, bir sonrakine bir tane ve aynı noktaya bir tane daha ördüm. 5 zincirle yine burada da 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan örüp bir sonraki sıraya birlikte devam edelim. 3 zincirle bir üst sıraya geçtim. Tığıma 2 kez ipimi doladım. Hemen yanındaki trabzana batıp ördüm. Bir sonrakine de aslında aşağıda yaptığımız eksiltme sıralarıyla aynı burası. Hiçbir farklılık yok. Sadece ortada yaprağa devam ediyoruz. Bir zincir, bir sonraki trabzana bir tane, bir sonrakine bir tane ve buradaki 2 trabzanı yine tek trabzana düşürüyoruz. Yani ilmeğin ikisini bir aldım, ikisini bir aldım. Son ilmeğim tığımda. Yine aynı şekilde ikisini bir, ikisini bir ördükten sonra kalan 3 ilmeğimi tek seferde kapattım. 5 zincir çekiyorum. Burada yine yaprağımızın artmasını yapıyoruz.
İlk trabzanın tepesine 2 tane, hemen yanındakine bir tane ve bir sonrakine de bir tane örerek trabzanlarımı 4'e ulaştırdım. 2 zincir, hemen yanındakine bir sonrakine bir, sonuncuya da bir tane yaptıktan sonra aynı noktaya tekrar bir tane daha batarak 4 tane trabzan ördüm. 5 zincir, hemen burada da eksiltmemi yapıyorum. İlmeğin ikisini bir kapattım. Diğer ilmeğim tığımda bekliyor. Tekrar yanındaki trabzana batıp ilmeğin ikisini bir kapatıyorum ve hepsini tek seferde kapattım. Yanındaki iki trabzanı da birer tane örüp bir zincirle diğer trabzanıma geliyorum. Burada kapatma sırasında bir farklılık yok. Sadece ortadaki yaprağı artırması ve onu tamamlamasını göstermem gerekiyor aslında. 2 trabzan ördükten sonra hemen yanındakinin son ilmeğini bıraktım. Hemen tekrar sonuncusuna da aynı şekilde batıp hepsini tek seferde kapatıyorum. 3 zincirle döndüm. Burada ne yapıyorduk? 6 tane trabzanı tek seferde örüp kapatıyorduk. İkisini bir çektim. Son ilmeğim bekliyor. Tekrar bir sonraki trabzanın da son ilmeklerini bekletiyorum ve hiç zincir çekmeden sonraki trabzan grubuma geldim. Dediğim gibi eğer videoda hızlı olduğumu düşünüyorsanız yavaşlatıp hızlandırıp istediğiniz hızda izleyebilirsiniz. Bütün ilmekleri 6 tane ilmeğim var. Tek seferde kapatıyorum ve bir zincirle kilitledim. 9 zincir. Tığıma 2 kez ipimi doladım. Burada yine aynı şekilde 4 tane trabzanı olduğu gibi örüyorum. Dört tane trabzanı ördükten sonra 2 zincir, hemen bir sonraki 4 tane trabzanımı da aynı şekilde örüyorum. Aslında diğer sıralarla hiçbir farkı yok bu kısmın. Sadece artık artırma yapmıyoruz. Tek yaprak olarak kapatacağız. Tekrar 5 zincir. Zaten elinize alıp hemen ördüğünüz zaman çok kolay bir şekilde mantığını kavrayıp öreceksiniz. Şimdi burada da bütün trabzanların tepesine batarak son ilmeklerini bırakıyorum ve hepsini tek seferde kapatacağım. 3 tane ördüm. Sonraki trabzan grubuma gelip onları da tek seferde kapatıyorum. Ve bir zincirle kilitledim. Artık sağda ve solda olan yapraklarımı tamamlamış oldum. Şöyle göstereyim. Bu arada şunu da belirteyim. Bakın bu ne kadar düzgün duruyor. Bu örerken böyle dönüyor ya da biraz düzgün durmuyor gibi. Siz örerken de böyle olduğu zaman çok problem etmeyin. Ama zincirleriniz tabii ki kısa geliyorsa daha fazla çekebilirsiniz. Ben örgümü tamamladıktan sonra bir taraftan buhar verip diğer elimle de şöyle üzerinden bastırarak düzelttim. Ütüyü hiç üzerine değdirmedim. Sadece yüksekten şöyle 10 santim uzağından buharı verdim. Ve sonra elimle bu şekilde düzelttim. Ve böyle bir görüntüsü oldu. Son olarak bütün ilmekleri kapattıktan sonra 9 zincir çekiyorum. Döndürdüm. Ve burada da artık yaprağın eksiltme kısmına geldik. Nasıl yapıyorduk? İlk trabzanın tepesine battım. İlmeğin ikisini bir çektim. Tekrar yanındaki trabzanın da tepesinden ilmeğin ikisini bir aldıktan sonra son kalan 3 ilmeğimin hepsini tek seferde kapatıyorum. Ve yanındaki 2 trabzanı olduğu gibi ördüm. Arada bir zincir, bir trabzan,
İkinciyi de olduğu gibi ördüm. Son 2 trabzanımı tek trabzana düşürüyorum. İlmeğin ikisini bir aldım, ikisini bir aldım. Diğer ilmeğim tığımda. Tekrar bir sonraki trabzanda da ilmeğin ikisini bir aldıktan sonra bütün ilmekleri tek seferde kapattım. 3 zincirle dönüyorum ve az önce yaptığımız gibi bütün ilmekleri tek seferde kapatacağım. Burada ilk trabzana değil, hemen yanındakine batıp ilmeğin ikisini bir aldım, diğeri bekliyor. Tekrar aynı şekilde ikinci trabzanımı da ördüm. İlk çektiğim zincirle birlikte 3 trabzanım oldu. Bir sonraki trabzanlara gelip onları da aynı şekilde tek seferde kapatacağım. Toplamda 6 tane trabzanımız oluyordu. Gördüğünüz gibi hepsini aldım ve tek seferde kapattım ve bir zincirle kilitledim. Bir zincir daha çekip artık ipimi kesiyorum. Bu ipi de arkada gizleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Buradan başladık. 1 2 3 yaprak ördükten sonra kapattık. Dediğim gibi ilk sıralarda belki aklınız biraz karışabilir, kaç trabzan kaç zincir diye, ama videoda benimle birlikte örerek ilerlediğiniz zaman çok rahatlıkla yapacaksınız ve gerçekten bir günde bitirip tamamlayabileceğiniz bir model. Ve ne kadar ip gittiğinde hemen söyleyeyim. Şöyle, rengi de modelle çok uyumlu olmadı mı sizce? Kahverengiler, yeşiller tam yaprak modeline uygun. Ben Angora batik ip kullanmıştım. Angora batik ipliğim bu bütün bir yumaktı. 1,5 metreden biraz uzun ördüm yapraklı fularımı ve şimdi videoda anlatırken de yine bu yumaktan kullandım ve bu kalan iple de bir tane daha yine 1,5 metre uzunluğunda rahatlıkla çıkar. Yani ister batik ip kullanın, isterseniz düz renk ip kullanın, hiç fark etmez. Bir yumaktan 2 tane çok rahat bir şekilde örebilirsiniz. Şöyle iyice detaylarını da göstereyim. Dediğim gibi rengi de modelle çok uyumlu oldu. Yeşilleri var, kahverengileri, açık renkler. Batik ipliğin de özelliğini şöyle sevdim ve kendim ayarlama yapmadım. Açık renk ile başladım. Tekrar açık rengi geldiğimde istediğim ölçüye ulaşmış oldum. Ama siz düz renkle örerseniz böyle bir durum olmaz. Ama eğer batikle örmek istiyorsanız ve yine açık renkle başlayıp açık renkle ya da aynı başladığınız renkle de bitirmek istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Burada renkleri gördüğünüz gibi zaten kısım kısım geliyor. İstediğiniz ölçüye yaklaştığınız zaman burada bitmesini istediğiniz renk denk gelmedi. Mesela koyu renk denk geldi diyelim. O koyu rengi koparıp çıkarıp yine açık renkle ya da istediğiniz renkle devam edebilirsiniz. Batik iplerinde böyle bir özelliği var bildiğiniz gibi. Yapraklı fular modelinin anlatımı, tüm detayları bu şekildeydi. Umarım siz de keyif alarak, severek örersiniz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.